İyi yemeği ancak malın iyisiyle yapabiliyoruz. Bu malın iyisi de ancak iyi üreticilerle olabiliyor. İyi üretici hayvanına, toprağına ve çalışanına saygı gösteren üretici. Onu bulmak çok önemli. Ondan alışveriş yap ki devam edebilsin bu en iyi malı üretmeye. İyi yemek yapabilmek için muhakkak iyi malzeme ihtiyacımız var. İyi mal yoksa iyi yemek yok. Bu kadar basit. Ve bu illa lüks veyahut da pahalı anlamına gelmez. İyi malzeme, iyi yemek çok pahalı yerlerde veyahut da pahalı olmak zorunda imiş gibi. Böyle bir şey yok. İyi bir domates bulduğum zaman fazla bir şey yapmaya ihtiyaç yok. Özellikle böyle yoğun aromatik otları domatesle birlikte bir katı meyve suyu sıkacağından birkaç tur üst üste geçirdiğin zaman o otların bütün tadı ve domatesin özü o çorbada kalıyor. İçindeki yağları da alıyorsun otların ve muazzam lezzette bir çorba oluyor. Bunu da sıcak değil, oda sıcaklığında vermeye veyahut da biraz soğutarak vermeyi tercih ediyorum. Lokantalarda yemek yaptığımız zaman tabii ki lezzet çok önemli. Tabii ki doyurucu olması çok önemli. Ama aynı zaman görüntüsü de bizler için çok çok önemli. Muhtelif seramik sanatçıları var. Örnek Defne Samman. Yeni bir yemek tasarladığımız zaman buna uygun bir tabağı nasıl yaparız diye birlikte kafa patlatıyoruz. Tabak çanak çok seviyorum. Yemek yemeyi seviyorum. Güzel yemek yemeyi seviyorum. Nasıl daha güzel yemek yiyebilirsinden hep çıktı. Neyse ben 2 çamuru da aldım yapmaya başladığımda. Hem porselen hem de bu siyah çamuru da aldım. İşte sonra tabaklar üretmeye başladım. Tabii ki ilk başta porselenler daha çok ilgi çekti ve alınır oldu. Fakat garibim bu siyah tabaklar böyle kalıyor burada yani sürekli. Duruyorlar. Ben de içimden diyorum sürekli bunlar çok güzel yani alışıldık bir şey de değil. Sonra dedim ki yok dedim ben bunları yapacağım dedim. Bir gün bunlar görülecekler yani bunların olması gerekiyor. Gerçekten sonra işte görüldüler. Yok iyi oldu ama. Kesinlikle. Ben çok mutluyum. Başta bir yemekler veriyoruz ya, bir hoşluklar veriyoruz minik minik. İşte genelde şunları kullanıyoruz. Senin şu yaptıkların var ya, işte atıyorum 2 tane kıtır koyuyoruz veyahut da yemek sonrası da. Onu birden tabak sayesinde onu birkaç katman yukarı çekebiliyorum. His olarak da öyle. Birden değer verilmiş oluyor ona. Eskiden düz beyaz tabaklar kullanırdık ama gittikçe bu renklendi. Sadece renklenmedi, elle yapılan tabaklara odaklanmaya başladık. Yıllardır Anadolu'da malın iyisi peşine koştuk. Karadut gibi basit bir malzeme bile iyi ya da kötü olabilir. 10 yıldır iyi karadutun peşine gidiyoruz. Cambazlı Köyü Ege'de, Hüseyin abiyle Vildan abla. Bebekleri gibi bakıyorlar o ağaçlara. Gece bizi arıyorlar, diyorlar ki tamam artık bu oldu, karadut hazır, gelin toplayacağız. Yarın değil hemen bu gece gelin diyorlar. Ve çıkıp gidiyoruz. Hüseyin amca geldik gari. O bilmiyorum. Bu mudur Atılgan olan? Bu Atılgan bu. Yıllardır havlar bu köpek. Hoş geldiniz. Kirazdan geldim. Ha kiraz yedin. Evet, sizin kirazlarınız da mı var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Vildan teyze. Geldiniz bakalım. Bizim karadut, takvici karadut. Ekşi dut. Ekşisi. Önemli olan O beyazdan dönen yani mardut diyoruz biz ona. Ha. Onun da karadut diyorlar. Şehirde de bilmiyorlar bizim onu. Bu şehirde bilmiyorlar. Aşağıda. Ha, karadut O zaman- çıkmış diyorlar. O karadut, yani buradaki karadut, şu karadut mu? Yediğin zaman ağzın yaraları iyileşiyor, aynen işte. iyi geliyor. Kesinlikle. Ağzın için dağılıyor da Aynen. aflara maflar geçiriyor. Bu o karadut. Evet o. Bir de ne? Ağaca ne bir ilaç vuruyorsun, Ha bunlar hiçbir şey koymuyorsun. Hiçbir şey. Ne verirse o, doğal oluyor bunlar. Ne çıkarsa. ne çıkarsa. Gübre atılmaz, çapa kazılmaz. Peki sizden sonra şimdi 5 aile yapıyor dedin ya, çoğaldı mı şimdi yapan? Çoğaldı. Herkes Çoğaldı. var. Herkes Şimdi kardutçu. Kardutçu olur herkes. Başka işten iyi dediler, kendimiz toplayıyoruz dediler. Bizim köyün erkekler hiç oturmaz. Bizim köyün hem erkekleri hem hanımları çok çalışıyor. Bunlar ince iş çocuğum, bu kardutun işi. Bak birer bak, biraderim bak. Bunu biraderim koparacağım, Biraderim. bak ovaya dolduracağım.
Yıllardır Anadolu'da malın iyisi peşine koştuk. Her sene gideriz bütün üreticilere. Çay içmeye gideriz, ziyaret ederiz. O yıl nasıl geçeceğini konuşuruz. Malın iyisini buldun mu sahip çıkman lazım. Karadutu biz yıllık alıyoruz. Tabii iyi bir mal bulduğumuz zaman genelde biz ne yapıyoruz? Onu bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ya turşusunu yapıyoruz, ya donduruyoruz, ya kurutuyoruz. Altta ezilmiş olanları toplu halde ezilip örnek bir karadut tartı yapabiliyoruz. Bazılarını çorba, bazılarını tane olarak kullanabiliyoruz. Birçok meyveli tartı yaptığım zaman tam doğru zamanında toplanmış ve muhafaza edilmiş meyveleri kullanmayı tercih ediyorum. Bu karadut geçen senenin karadutu ve onunla müthiş bir tartı oluyor. Kendine saygı duyan herhangi bir aşçı iyi yemeği yapabilmek için iyi malzemeyle çalışması lazım. Şemsa'ya baktığımda uzun yıllar boyunca kantinde hep en iyi malzemenin peşine gitti. Ayvalık'a taşınmış olsa da yine bu malın iyisi peşinde koşuyor. Şu an kendi zeytinyağını yapıyor. Maksut ise o da Anadolu'nun dört köşesine sürekli gezen ve geldiği yer Güneydoğu olduğu için en iyi malzemeyi nereden bulabilirim diye uğraşan biri. Hava deliği. Blöp, buralara yağ Mesela bastı. şey çok ilginç. Bizim orada kahve hani sert içilir. Zeytinyağı da çok yoğun aromalıdır. Daha farklı ama. Evet. Yani ağacınız da farklı. Hem ya belki de toprağınız farklı, ikliminiz farklı. İlginç. Daha hızlı olgunlaşıyordur. Daha hızlı olgunlaştıkça bence şeysi artıyordur. Zevklerden bahsediyorum bu arada ben. Hayır ama zevk dediğin şey alışkanlığa ait bir şeydir. Evet. Bakın bakalım. İstiyor musun? Bu yani erken hasat falan değil, bildiğin regüler bir yağ. Ha, şimdi yorum da yapamazsın, bozulur. Bozulurum tabii. Bana göre dünyanın en iyi yağı. Sana vereyim mi biraz? Hayır verme. Sonra ben onu güzelmiş biraz domates ve tuzla rica edeceğim. Bence bu domatesle. Evet. Dur onu salataya dur şunu bir pis yapayım. Salataya gömeceğim. Böyle bol. Yani. Hadi yapayım mı? Sana şey vereyim o Birazcık zaman. tuz belki. Domates. Nilhan geliyor. Şu vereyim mi şunu? Vallahi çok. Domates kesilmez genelde olsun. Havalı. Geçenlerde şeydeydik, Sade Ağacı'da, Urfa'da. Bir bakıyorsun, manyak ötesi bir yağ yapıyor. Çok lezzetli. Ama kaç para alıyor karşılığına? Yani sen malın iyisini alacaksın, bir de 3 kuruş para vereceksin. Ya mal iyi olmadan olur mu? Olur tabii de yani iyi yemek olur mu? Bence olmaz. Ya olmaz tabii ki canım da yani bir tek yemek değil aslında. Hiçbir şey iyi olmaz. Hayatın tadı olmaz. Hani yemek yapıyoruz. Yani onu da koydum, bunu da koy. Yani tabii yapılır bunlar ama hayır öyle yapmayayım. Gerçekten iyi bir börülce buluyorsam börülceyi pişireyim. Veyahut bostanımda iyi bir domates olsun. Belki birkaç çeşit domates olsun. Yerli tohum olsun, atalık olsun. Gerçekten o domates ve o tuz iyi olsun. Ben ona hiçbir şey yapmadan insanların önüne koyayım. Şey ilginç mesela sen şimdi kalktın Ege'ye gittin hani toprağında direkt en doğru ürünü yetiştireyim ve onunla güzel yemek yapayım istiyorsun. Sanıyorum bu şehirdeki 20 milyon insanın en büyük hayallerinden bir tanesini gerçekleştiriyorsun. Tamam da
şimdi dedi Ütopya diyorsun ya. Dünyanın çoğu şehirde yaşıyor. Sen şehirde yaşayarak en iyi mala nasıl ulaşırsının hikaye yani. İşte tamam biz buluyoruz ama biz de bulmak için araştırdık. Peşinden koştuk. Açıkçası organik pazarlar var, yeryüzü pazarı var. İyi, temiz, adil ürün üreten bir sürü üretici var. İstanbul'un çevresinde de var. Ama onu geçtim, bilgi çağındayız. Girsin Google'a, biz nasıl yapıyorsak bazen ulaşabilmek için çok rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden iyi, kaliteli, gerçek anlamda doğru malzemeye ulaşabilir. Sen iyi bir malı istiyorsan biraz araştırıp uğraşacaksın, peşine gideceksin. Hayatta iyi şeyler için uğraşmak gerekmiyor. O adam kolay mı üretiyor onu? Bu adam bir ürünü çıkartabilmek için bir sene bekliyorsa ve bunu sadece bir ay satabiliyorsa ve bir ay sonra gerçekten kalamadığı için çöp oluyorsa ancak konserve yapabilir, salça yapabilir. Evet. O zaman hakikaten o bir ayın saygısını peşinden koşarak duymak lazım. İşte hep vardır ya, çiftçi yoksa yemek yok. Yemek yoksa gelecek yok. Şimdi hep iyi ürün, biz işte Tango'yla ilk yola çıktığımız zaman hep işte en iyi, gayet bencil bir şekilde en iyi malı bulacağız. Tabii. Yani malın iyisini bulmak için yola çıktık. Bir baktık ki aslında malın iyisini bulabilmek için onun arkasındaki kadını, adamı, amcayı, teyzeyi bulmak lazım. Bizim kendi yaptıklarımız aşçı noktasından bakarsan bir fantazi ve çok güzel. Aşçılık adına çok güzel. Ama doğrusu onun o üreticiden alıyor olmak. Çünkü ona destek olmak, onu yürütüyor. Üretici dedin de. Üretici. tam şey gibi oldu. Daha ekipleri geldi. Tango çoğunlukla yollarda. İyi üretici arıyor, iyi malı arıyor. En iyisini nereden bulurum, nasıl geliştiririz diye kurcalıyoruz. Nilhan üreticiyle, çiftçiyle çok yakın çalışan biri. Ve bu hikayelerin birçoğunu, daha da fazlasını editörü olduğu dergide yıllardan beri paylaşıyor. Ve hepimizin aslında yolunu çok keyifli bir şekilde aydınlatıyor. Kaç yıl önce geldiğinde... İlk 10 sene falan önce geldim aşağı yukarı. 10 yıl önce geldiğinde hatırlıyorsun biz burada yıllık 7 ton ile 10 ton arası peynir yapıyorduk ve siz menüye koydunuz, hatırlıyor musun? Sizin menüye koymanız bizim tercih edilirliğimizi yükseltti. Bu bir destek. Yani biz sizle el ele olursak bir yere varıyoruz. Sen burada hayvancılık yapan bir insanın elinden tutuyorsun, yukarı doğru çekiyorsun. Bir de en iyi malı da alıyorum. O da ayrı. Evet işte. Benim bahçem Ayvalık. Ayvalık Gemlik'ten yani. Yılanı bulmuşum. Hangi uzatsana elden ele. Şey var ya, Güzel değil mi? güzel tadım var Keşke ya. içebiliyor olsam. 2009'dan bu yana İlhan'a gidip geliyorum şeyse. 2009. 9 Yani sene. o, evet 9 ila 10 sene. Aynı aşağı yukarı. köyde soba eşliğinde oturuyorduk. 2 sene önce yine yanıyordu. Soba yanıyordu. Ben ilk defa sobanın yanmadığını bu sene gördüm. Çok güzel. Evet. Çoğu şehirli sardalya gibi, hamsi gibi küçük balıklardan korkar oldu. Belki de tatları yoğun olduğu için. Halbuki ondan korkmayıp onu değerlendirirsen çok basit bir hazırlıkla, zeytinyağı, tuz, biber, bir parça limonla bir tepsiye dizip onu buzdolabına atarsın. Arkadaşın geldiği zaman da ızgaranın altında birkaç dakikada müthiş bir yemek hazır olabiliyor. Büyük Menderes Havzası'nın alameti farikası kuru incir, sarılıp incir, taze incir yemiş. Şimdi zeytin ağaçlarında, incir ağaçlarında ufak ufak izler, küfler, mantarlar. Çünkü nem yükseliyor. O havzanın neminin olmaması gerekiyor. Havanın kuru olması gerekiyor. Batıdan o rüzgarın esmesi gerekiyor ki incir ağaçta optimum ve homojen bir şekilde kuruyabilsin ve ağaçtan dökülsün aynı zamanda. Kayboluyor. Söyle de. Ne söylediğini duymadım ama. Çok belirli. Tabii. Bu ev sahibi sayılır, buna verme. O ondan değil, o tamamen şey. Bize kaldı galiba. Nasıl oldu? Ha? Graviri isterken, yedirirken... Bu karadut. Nasıl yani? Pişmemiş karadut. Biraz iki damla bal koyabilirsin. Buna mayoş ya. Ekşi kara mı bu? Ekşi kara diyor. Ekşi kara. Ben çocukluğumdan beri ekşi kara yemedim. Biz gittik geçen gün. Böyle ağaçlarda böyle daha işte ne kadar oluyor? İşte gittiğimizde işte yeşil yeşil duruyordu üstünde. Basit bir karadut. Çok lezzetli olduğu sürece
o yemeği A noktasından B noktasına götürebiliyor. Bambaşka bir yere taşıyabiliyoruz yemeği. Yeter ki o karadut iyi bir ağaçtan gelsin. Yeter ki o doğru üretilmiş, doğru bir tohumdan çıkmış veya da doğru bir fidandan, doğru bir cins ağaçtan çıkmış. Ona iyi bakan bir insan olması lazım o ağacın arkasında. İyi yemek yapmak istiyoruz, iyi ürün almak istiyoruz, işte çiftçiyi korumak istiyoruz vesaire. Bunlar çok iyi ama bunu ancak malın iyisine peşine gittiğimiz zaman yapabiliyoruz. Malın iyisini bulmak o kadar da zor değil aslında. Hele bugün hemen giriyoruz online, her yerde ulaşabiliyoruz. Bir tişört alırken ya da yeni bir telefon alırken bazılarımız günler araştırıyor bunu. Bu zamanın 1/10'ine yediklerimizi araştırmak için ya da ulaşmak için harcasak gerçekten malın iyisine ulaşacağız. Çünkü etrafımızda var.